Lobaş 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Prime Video'da izleyicilerle buluşan ve Guy Ritchie'nin yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Genç Sherlock'u konuşacağız bugün. İlk 2 bölümünü izledik. Guy Ritchie'nin imzası var ama yönetmenlik koltuğunda yanılmıyorsam çok fazla kalmadığı için etkisini ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Ama bunun dışında çok keyifli bir 2 bölümü izlediğimi söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun ilk bölümler hakkında? Evet, birinci bölüm zaten böyle Guy Ritchie imzası gibi takip etmekte zorlanıyorsunuz bazen hızı. Sahneler böyle saniyelik görüntülerle yakalayıp anlamanız lazım. Guy Ritchie temposu yakalanmış. Sanırım prodüktörde olduğu için hani bütün bölümlere etkisi sürecektir ama evet, bölümleri birden fazla yönetmen yönetmiş. Guy Ritchie'nin 2 bölümü var sanırım. 8 bölüm bir anda yayınladılar. Keşke öyle yapmasalardı ya, nasıl yapacağız bilmiyorum ama yapacağız bir şekilde. Evet, biz yani ancak 2 bölümü izleyebildik şu an, onun için konuşuyoruz. Kalan bölümlere de yaparız diye düşünüyorum sohbetimizi. Diziye gelecek olursak dizi bence etkileyici bir başlangıç yapıyor. Dediğin gibi Guy Ritchie'nin klasik imzasını da atıyor. Seviyorsanız Guy Ritchie filmlerini 19. yüzyılın ilk yarısında geçen bu hikayeyi de, bu Sherlock Holmes hikayesinde seversiniz diye düşünüyorum. Oyunculuklar iyi. Aynen. Ben çok beğendim. Çok fazla tanıdık isim de var. Evet, çok böyle hani oradan buradan gençliklerinde bildiğimiz isimleri daha oturmuş bir başrol rolünde izlediğimiz bir yapım olmuş. Yani Sherlock Holmes'te James Moriarty karakterleri bir kere o kimyayı yakalamış görünüyor bence. Çok ilginçtir. Burada Sherlock Holmes ve Moriarty dostlar. Bayağı sıkı dostlar. Evet, sıkı dostlar. Hikaye öyle başlıyor. Aynen. Yani onları bir dost haline getiriyor hemen konu. Böyle enteresan bir başlangıç yapıyor. Sherlock hani sonuçta biraz aristokrat bir aile ama öyle başlamıyor. Sherlock başını belaya sokan bir genç bir çocuk olarak başlıyor ve Oxford'a girecek hemen ilerleyen bölümlerde ve dizinin ilk bölümlerinin önemli kısmı da Oxford'da geçiyor. O da böyle güzel bir hava katmış, güzel bir tını katmış. Ya mekanları falan çok güzel dizayn etmişler. O dönemi çok iyi yansıtıyor. Evet, o güzel. Aynen. Ama bizi dönemde de tutmamak için her şeylerini yapıyorlar. Özellikle müzikler, ki müzikler çok alakasız dönemde tabii ki ama çok iyi yerlerde kullanmışlar. Ya o dizinin böyle temposuyla işte İngiltere rock kültürünü, Brit rock'ı buram buram hissediyoruz daha. Bir de introsu da çok klas. Kasabian'ın çok güzel bir şarkısı var. Çok klas da yapmışlar o intro kısmını da. Evet, çok güzel. Ya bir klas var abi yani. Onu hissediyorsun, izlerken de görüyorsun. Yani her yönetmenin, her isim yapmış yönetmenin bir imzası oluyor. Guy Ritchie imzasını da burada görüyorsun. Evet. Bazı hikayelere uymaz ama Sherlock daha önce buna yakın işlerle yapıldığı için dizi, film olarak. Robert Downey Jr.'ın bir filmi vardı Sherlock'la mesela, çok yakın bir iş bu işe bence. Evet, yani zaten öyle bir işi olduğu için bu da gayet o tempoda ve izleyenleri ya bu ne böyle demeyecekleri, alışkın oldukları bir hız. Tabii ki Young Sherlock kavramından da anlayacağınız gibi bildiğimiz Sherlock'un bir gençliğini izliyoruz. Gençliğinde geçen bir dönemi izliyoruz. Ve o yüzden hani Sir Arthur Conan Doyle'un hikayelerine ne kadar bağlılar ya da ne kadar bağıntılı gidecek orasını bilemiyorum. Ama karakterleri yavaş yavaş tanıyoruz. Yani duyup bildiğim şu karakter olacak ileride, bu karakter olacak ileride diyorsun. O karakterleri görüyoruz. Ama tabii çok orijinalde bir kendine özgü bir konusunu anlatacak gibi görünüyor yani. O kitaplarla bağlantısı yokmuş gibi geldi bana açıkçası. Ya bağlantısı yoktur değil. Bence Guy Ritchie zaten Sherlock'a takık olduğu için işte Robert Downey Jr.'ın filmi de onun. Evet. Zaten hani Sherlock'u almış 1800'lere gençliğine götürmüş. Aynen. Orada da başarılı bir oyuncu seçimi var. Aynen. Başarılı bir aileden de geliyor. Oyuncu ailesinden de geliyor. Hero Fiennes Stephen oynuyor Young Sherlock Holmes'u. Fiennes işte oradan hatırlarsınız. Ralph Fiennes, Joseph Fiennes hani Oscar'lı oyuncular. Aynen. Onların yeğeni. Yani o annesi de bu arada yönetmen, annesi babası yönetmen falan. Öyle bir oyuncu aileden gelen bir oyuncuya vermiş başrolü. Kendisi de gençliğinde herhalde Harry Potter'da oynamış. Tom Riddle yanılmıyorsam o yılanlı olan filmde. Oradaki oyuncu orada da çok iyiydi bu arada. Zaten ben söyleyeyim, aile geleneğini çok güzel yürütüyorlar diyebilirim ya. Burada da o klasını görüyoruz. Bence burada da çok iyi. James Moriarty de Donald Finn oynuyor. Donald Finn de ben hemen görünce tanıdım çünkü bu kanalda işlediğimiz bir dizide vardı. Zaman Çarkı. Zaman Çarkı'nda vardı. Zaman Çarkı'nda sonradan giren Matt Colton'dı ve demiştim ben, hani önceki Matt Colton başarılıydı. Yeni gelecek olan belki gözümüze batacak ama daha iyi olmuştu. Daha iyi oynadı. Öyle demiştik. Aynen. Burada İrlandalı oyuncu bu arada. İrlanda aksanını çok ağır basacak bazı yerlerde. A Night of the Seven Kingdoms'ı izlediyseniz orada da Sir Duncan'ın İrlanda aksanı biraz ağır basar. Onun gibi bir aksan
göreceksiniz. Dedim ki bu ikilinin ben şeyini beğendim, kimyasını. Onun dışında diğer karakterler de iyi. Bir de küçük bir sürprizi var dizinin aslında. Çinli prensesimiz var. Çinli Prenses mesela. O oyuncu... Yine bu kanalda işlediğimiz bir diziden. Evet, 3 cisim probleminde Profesör Y vardı. Onun Aynen. Çin devrimi Döneminde geçen dönemindeki geçmiş hikayesindeki. gençliğini oynuyordu. Burada da bence iyi bir oyunculuk çıkarıyor. Küçük sürpriz dediğim Colin Firth var. Colin Firth. Ben beklemiyordum ya, ben Colin Colin Firth'ü görünce lan ne alaka, Colin Firth varmış dedim ve güzel de bir rolü var bence. Nasıl söyleyeyim, ilk başta böyle sıkıcı bir rol gibi gelebilir başlangıçta. Aynen. Ama sonradan açılacak bir karakter. Ya ben ilk bölümün başında biraz yorulacağız galiba dedim ama ikinci bölümün sonunda abi entrika, arka plan oyunları bilmem ne bayağı bir girdi. Bir de Türk oyuncu var. Onu da gördük. Çok kısık minik gördük. Numan Acar. Hı. O Almanya'da yetiştiği için Türkiye'de çok tanınmasa da hani ismen böyle Türk dediğiniz biri. Bu arada karakter de isim olarak da Esat diye bir karakteri oynuyor. Yani çok böyle ilk iki bölümde çok kısa görünüyor. O yüzden daha karakteri tanıma fırsatı bulmadık. O da var. O da fena bir oyuncu değil bu arada. Yani yurt dışı işlerde çok var olan bir oyuncu. Onun dışında annesini oynayan, Cordelia Holmes'u oynayan. Yani o da çok ilginç bir yerden. Evet, rahmetli Jim Carrey'nin Truman Show Biliyorsunuz filminde. Jim Carrey artık Walton Goggins rolünü canlandırıyor. Evet, yani Jim Carrey değişti, klonlandı biliyorsunuz. Yeni bir Jim Carrey'miz var. Evet. Eski Jim Carrey'nin Truman Show'unda ben mesela filmi izlerken Trump Show dedim. Truman o da başkan. O da başkan. Bak buradan bağlantıyı kurabilirsiniz diye Ya düşünüyorum. yeni Trump, yeni Jim Carrey. Zaten Joe Biden'ı da oynuyordu. Ya işte ince gördü. Neyse, evet, buraları geçelim. Truman Show'da dışarı dünyaya atılmış olan o sevgilisini oynayan, gözlerden tanıyabileceğiniz. O da annesini oynuyor. Bir sürü tanıdık oyuncuyla zenginleştirilmiş güzel bir dizi olarak söyleyebiliriz. Spoilersız oldukça uzun konuştuk. Spoiler verecekti aslında. Spoiler verirsek gerçekten tadını kaçırabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ben 8 bölümü peş peşe herkesin izleyebileceğini düşünmüyorum. İlk 2 bölümü bence izleyip gelin. O yüzden izlemediyseniz buradan sonrasında vereceğim spoilerlar canınızı sıkabilir. Çünkü çok güzel bir dizi. Ben kaçırmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Ben şöyle spoilersız kısa bir özet yapmaya çalışayım. Tamam. Dizinin plotunu vermek için. Yani Sherlock genç ve ele avuca sığmaz bir karakteri var gibi görünüyor. Çok zeki, aşırı zeki. Ancak geçmişinde yaşadığı bir şeye takılıp kalıyor. Çocukluğunda yaşadığı bir şey ve onu sürekli takip ettiği için sanırım bazı problemleri var ve belaya sokuyor başını sürekli. Abisi de biraz böyle üst tabaka oldukları için güzel yerlere gelmiş bir abisi var. Onu İngiliz İçişleri Bakanlığı mı? Dışişleri Bakanlığı mı? Dışişlerinde galiba çalışıyor. Onu Oxford'a hademe olarak sokuyor. Biraz da ceza olsun diye. Öğrenci olarak gelmemiş miydim ya falan diyor. Evet. Hayır. Hademe olarak sokuyor ve orada olaylar başlıyor. Evet. Çinli bir prenses de Oxford'a gerçekten prenses öğrenci olarak geliyor. Yanında da bir önemli eşya getiriyor. O eşyanın çevresinde bir oyun dönmeye başlayacak ve bu oyunu da Sherlock'un etrafında olduğu için bunlar onu çözmeye çalışacaklar. Aslında yine Sherlock burada şanssızlığından dolayı ve merakından dolayı, Curiosity Kills the Cat, bu oyunun ana oyuncusu olmak zorunda kalıyor. Yani biraz bu Sherlock şu an ne dedektif ne başka bir şey. Burada hiçbir şey değil. Neden dedektif oluyoru izliyoruz aslında şu an. Öyle diyebilirim. Yani çünkü bir amaç edinecek herhalde hayatında bu olayla birlikte. Çünkü geçmişinde yaşadığı şey aslında onun sürekli yapmak istediği şeyin bu olduğunu gösterecek belki de ona. Bir de annesi bu arada bakım evinde psikolojik problemlerinden dolayı geçmişte yaşanan olay da şu, bu arada onu artık spoilerını vereyim. Kız kardeşleri var. Kız kardeşleri kayboluyor. Evet, çocukluklarında. Aile sürekli ona emanet ettikleri için Sherlock'u suçluyor. Annesi de içten içe kendisini suçlamış ki görünecek ki kayıptan dolayı da şizofreniye yakın bir problem yaşamaya başlıyor ve arada önemli bilgiler veriyor gibi. Çünkü bir şey olmuş, biri bir şey yapmış ama biz onun sonucunu bilmiyoruz ve günümüzdeki hikayeyle geçmişte yaşanan bu olayın bir şekilde bir bağlantısı var gibi geliyor bana. Evet, herhalde onu açıklayacak dizi. Aynen. Ama daha ilk 2 bölümde biz günümüzdeki olayı çözüyoruz. Oxford'da bir komplo ve cinayetler silsilesi ve bunun neden yapıldığı durumu var ve suçun birine atılması üzerine bir parti esnasında tanışıp arkadaş olan
Moriarty ve Sherlock. Sherlock birlikte olayı çözmeye çalışıyorlar. Aslında hikaye bundan ibaret ama işlenişi ve kurgusu bakımından hızlı ve akıcı bir tempoda. O yüzden sürekli insanı atakta tutuyor. Mesela ben ilk bölümü izlerken biraz yorgun hissediyordum kendimi. İlk 5 dakikadan sonra takip edemiyorum dedim hızı. Ama sonra biraz yorgunluğum geçti ve merakım arttı. O yüzden beni içeride tuttu. Hatta 3. bölümü de izlesek mi dedik ama çok yorulup çok fazla konu birikecekti. 3-4'ü de ayrı bir şekilde yaparız diye düşünüyorum daha sonra. Konunun özetinde de aslında Sherlock'un olayın merkezinde başına ve üzerine kurulan oyundan dolayı daha büyük belalar geliyor. Cinayet dedik, cinayet o yaşanıyor ve havariler dedikleri bir grup var. Onları bir bir temizlemeye başlayan bir karakterimiz var. Bu karakterimiz de Çinli prenses. Evet, o da bir şey yaşamış geçmişte çünkü ona dair çok kısa bir an gördük. Anlık saniye attı geldi böyle görünüyor. Evet, o yaşadığı şeyden dolayı intikam alıyor gibi duruyor. Aynen. İçeride işte o Türk karakter dediğimiz ona yardımcı oluyor Kaşgarlı. ya da emir veriyor gibi bir durum var. Tam emin değilim. Mesela prenses de prenses olmayabilir falan. Bilmiyoruz Olmayabilir. onları. Aynen. Onları bilmiyoruz. Böyle bir yani ilk iki bölümde hem giriş hem gelişme yaşandı. Colin Firth'in karakteri de bir komplonun aslında içinde. Evet. 2 kollu bir oyun var ama ana oyun kurucuyu bilmiyoruz. Ve bu 2 kolda 2 farklı grubun mücadelesi var gibi görünüyor ve bu işin ortasında da Sherlock ve Moriarty ellerine el bombasıyla düştüler gibi görünüyor. Kanundan kaçarken kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Aynen. Burada ilginç bir dinamik var. Sherlock'la Moriarty çok hızlı zekaları yüzünden birbirlerine çok hızlı kaynadılar ve Sherlock evrenine hakim olanlar Moriarty ve Sherlock'un nasıl bir noktada olduklarını bilir. Moriarty'nin ne kadar zeki olduğunu, Sherlock'un ne kadar zeki olduğunu bilir ve aralarındaki kıskançlık durumunun buradan filizlenmeye başladığı işaretini kendince vermek istemiş gibi görünüyor gayretinin yapımı. Çok komik bir sahnede ben daha zekiyim diyor Sherlock. Diğeri ben daha zekiyim. O diyor ki o yok diyor. O ay gibi diyor. Bakın güneş burada. O benden alıyor o ışığı falan diyor Moriarty. Hani birbirlerine şaka oldu göndermeler yapıyorlar aslında. Orada mesela çok anlık müfettiş Lestat. O da geçiyor. Lestat da sürekli böyle önemli bir suç olur ve çözemedikten sonra öf lanet olsun Sherlock'a danışmak zorundayız falan deyip Sherlock'a gelen memur hep. Konuyla ilgilenen polis müdürünü Lestat oynuyor. Aynen. Yani o da büyük ihtimalle ki bu dizi devam ederse ki öyle görünüyor. Edecekmiş gibi ederse belki daha sonra gerçekten Sherlock Holmes hikayelerinde olduğu yere gelir. Ben dizinin potansiyelini çok olumlu buldum. 2 bölüm beni çok tatmin etti, çok doyurdu ve dahasını da istedim yani açıkçası. Tavsiye edeceğimiz bir iş oldu izlediğim kadarıyla. Tavsiye ederim ben de ama şöyle tavsiye ederim hani yorgun değilken hafta sonu böyle bağlanacak, evet enerjiniz varken izleyin çünkü çok hızlı gerçekten bazı sahneler. Aynen birbirine bağlayacağınız bir 8 bölüm 2 günde kapatılacak bir iş. Aynen yani özetle aslında çok da spoilerlı da konuşmadık ama spoiler verebileceğimiz de bir durum yok çünkü daha yeni öğreniyoruz ne yaşandığını. Evet 2 bölüm hakkında konuştuk zaten yani izleyenler de oturduğunda 2 bölüm bizim gibi ama izleyecek. Şunu söyleyeyim aksiyonu yerinde. Müzikleri yerinde, evet, ortam yerinde, oyunculuk çok şahane bence. Gerçekten çok iyi. Onun dışında ileride göreceğiz bakalım nereye bağlayacaklar konuyu. Çekim falan da yani bakmıştık orada yine bir Türk bir Mehmet bir şey garip bir soyadı vardı. Yani işte gözümüze çarptı cast takarken o mesela Andor'da çalışmış. Demek ki hani iyi dizilerin çekim ekipleriyle çalışılmış. Zaten gayri içi olduğu için daha başka bir şey beklemiyoruz ama hani oradan da kaliteli bir iş olduğunu. Adamın CV'si çok acayip. Mehmet miydi ya ismi neyse ona Mustafa pardon. Soyadı bir garip yabancımsı bir soyad ama değil de gibi. Kökeni hakkında bir bilgi bulamadık ama Türk olma ihtimali oldukça yüksek. Onu söyleyeyim. Düz Mustafa çünkü adamın adı. Ve şöyle söyleyeyim. Adamın CV'sini çoğu şeyde göremezsin yani bu sinema sektöründe. Yani Fantastic Beast'ten tut Andor'a oradan oraya derken şu anda da Sherlock'ta. Gerçi filmlerinde çok var. Mesela gittiler Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini verdikleri adamların CV'sinde bir tane işi vardı. Evet. Yani düşün yani. Düşün bu kalite kalite farkı ne kadar ortada işte. Yani biraz profesyonel bir adam, birazcık profesyonel bir adam bir iş yapınca ortaya neler çıkıyor. Hani işte Yüzüklerin Efendisi'nin de en tepesine yetkin birilerini koysalardı liyakat sahibi o parayla zaten neler olurdu. Çünkü çekim teknikleri çok iyi. Aynen. Ama işte oturmuyor. En tepeden gelen veri iyi değil. Neyse girmeyeceğim oraya yine. Neyse. Her Amazon dizisinde buraya sapıyorum ben. Ya bizi o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki o iş. Böyle her konuştuğumuz şeyde biraz çakasımız geliyor ona.
Neyse arkadaşlar, bence oldukça güzel de konuştuk. Daha fazla spoiler verip sizin de canınızı sıkmak istemiyoruz. Çünkü dizi çok güzel. 3. ve 4. bölümde ama canavar gibi spoiler yağdırdığımız bir sohbetle geri döneceğiz. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da bizim kaçırdığımız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bize katılmayı unutmayın. Katıl butonumuz aktif. Belki bize destek olmak isterseniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.